Büyük İskender dünyayı fethetti. Fakat öldüğünde kendi cenazesinin nereye gideceğine hükmedemedi. Görkemli cenaze alayı Babil'den yola çıktı. Ardından Generali Ptolemaios, İskender'in bedenini ele geçirip Mısır'a götürdü. Yüzyıllarca ziyaret edilen mezar daha sonra kayboldu. Bu videoda cesedin izini son görüldüğü yere kadar süreceğiz. Önümüzde 5 soru var. İskender nereye gömülmek istiyordu? Ptolemaios cenazeyi nasıl aldı? Beden neden siyasi bir silahtı? Mezar ne zaman kayboldu ve bugün nerede olabilir? Adam yaşarken ülkeleri peşinden sürükledi, öldükten sonra cenaze arabası bütün generalleri peşinden sürükledi. Milattan önce 323 yılında İskender, Makedonya'dan Mısır'a, İran'dan Orta Asya ve Hindistan sınırlarına uzanan dev bir imparatorluğun hükümdarıydı. Fakat bu büyüklük, sağlam bir yönetim düzeninden çok kralın kişisel otoritesiyle bir arada duruyordu. Harita büyüktü, yerine geçecek kişi ise belli değildi. İskender Babil'de günler süren ateşli bir hastalığın ardından milattan önce 323 yılının Haziran ayında öldü. Henüz 32 yaşındaydı. Zehirlenme, sıtma, tifo ve başka hastalıklar öne sürüldü. Fakat ölüm nedenini kesinleştirecek kanıt yoktur. Bu dosyada teşhisi değil, ölümden sonra bedene ne olduğunu araştırıyoruz. İskender'in yetişkin ve tartışmasız bir varisi yoktu. Üvey kardeşi Arhidaios ile henüz doğmamış oğlu arasında geçici bir krallık düzeni kuruldu. Gerçek güç ise Perdikkas, Ptolemaios, Seleukos ve diğer komutanların elindeydi. Geçici düzen. Tarihte çoğu zaman kalıcı kavganın daha kibar adıdır. Antik yazarlar, İskender'in bedeninin günlerce bozulmadığını anlatarak ölümüne kutsal bir hava kattı. Bu anlatı sonradan büyütülmüş olabilir. Bildiğimiz bedenin Mısır usullerinden yararlanan uzmanlar tarafından korunup görkemli bir defin için hazırlandığıdır. Efsane ile mumyalama işlemini birbirine karıştırmamak gerekiyor. Diodoros'un aktardığına göre İskender'in cenaze arabası altın, değerli taşlar, heykeller, çanlar ve askeri süslerle hareketli bir tapınağa benziyordu. Hazırlık yaklaşık 2 yıl sürdü. Araba yalnız bir bedeni değil, İskender'in bütün zafer imgesini taşıyacaktı. Bu artık cenaze aracı değil, tekerlekli imparatorluk tanıtımıydı. Antik kaynaklar cenazenin ilk hedefi konusunda tam olarak aynı şeyi söylemez. Bazı anlatılar Makedon krallarının mezarlığı Aigai'yi, bazıları Mısır'ı ya da İskender'in ziyaret ettiği Siva'daki Amon vahasını öne çıkarır. Kesin olan bedenin sonunda Ptolemaios'un kontrolündeki Mısır'a gitmesidir. Cenaze düzenlemesinden sorumlu Arhidaios, dev araba ve askeri korumayla Babil'den batıya doğru yola çıktı. Böylesine yavaş, zengin ve sembolik bir alay gizlice hareket edemezdi. İskender'in bedeni artık yas tutulan bir hükümdardan çok, kimin meşru olduğunu gösterecek bir hazineydi. Ptolemaios, cenaze alayını Suriye'de karşıladı ve bedeni Mısır'a yönlendirdi. Kaynaklar bunun kanlı bir baskın mı, siyasi anlaşma mı, yoksa alayın taraf değiştirmesi mi olduğu konusunda açık değildir. Bu nedenle çalındı başlığı siyasi sonucu anlatıyor. Olayın ayrıntısını kesin biliyormuş gibi davranmıyoruz. İskender'in bedenine sahip olmak, onun mirasına sahip çıkmak demekti. Mezar, hac yeri, hanedan simgesi ve iktidar vitrini olabilirdi. Ptolemaios kendisini yalnız Mısır'ın yöneticisi değil, İskender'in en meşru mirasçılarından biri gibi gösterecekti. Siyasette referans mektubu önemlidir. Ptolemaios doğrudan eski patronun mumyasını getirdi. İmparatorluğun naibi Perdikkas, Ptolemaios'un yükselen gücünü durdurmak için Mısır'a sefer düzenledi. Nil'i geçme girişimleri ağır kayıplara yol açtı. Ardından kendi subayları Perdikkas'ı öldürdü. Ptolemaios hem Mısır'ı hem de İskender'in bedenini elinde tutmayı başardı. Pausanias'ın aktardığı geleneğe göre beden önce Mısır'ın eski başkenti Memphis'te de gömüldü. İlk mezarın yeri de bulunmuş değildir, fakat Memphis durağı Ptolemaios'un yeni yönetimini Mısır'ın eski kutsal düzenine bağlamış olabilir. İskender öldükten sonra bile farklı dünyalar arasında yolculuk ediyordu. Daha sonra İskender'in bedeni kurduğu şehir İskenderiye'ye getirildi. Taşınmanın tam tarihini ve hangi Ptolemaios döneminde gerçekleştiğini kaynaklar farklı aktarır. Fakat Helenistik ve Roma dönemlerinde mezarın İskenderiye'de bulunduğu konusunda güçlü bir antik kaynak zinciri vardır. Strabon, Kraliyet Mahallesi'ndeki mezar kompleksini Soma adıyla anlatır.
Başka geleneklerde Sema adı kullanılır. Kompleks, İskender'in mezarıyla Ptolemaios hanedanının mezarlarını aynı kutsal siyasi merkezde bir araya getiriyordu. İsim konusunda bir harf tartışmalı, mezarın kaybolması konusunda ise maalesef bütün bina tartışmalı. Antik anlatıya göre İskender'in bedeni başlangıçta altın bir tabut ya da lahit içindeydi. Mali sıkıntı yaşayan Ptolemaios krallarından biri altını eritip yerine saydam bir kap koymuş olabilir. Bu ayrıntı antik bir aktarımdır. Bugün elimizde doğrulayabileceğimiz tabut da beden de yoktur. İskender'in mezarı Roma dünyasında da büyük bir simge olarak kaldı. Antik yazarlar önemli komutan ve hükümdarların burayı ziyaret ettiğini aktarır. Her ziyaret öyküsü aynı ölçüde güvenilir değildir. Fakat Augustus'un M.Ö. 30 yılında mezarı gördüğüne ilişkin anlatı güçlüdür. Rivayete göre Augustus bedene saygı gösterirken yanlışlıkla İskender'in burnundan küçük bir parça kopardı. Hikaye Cassius Dio'da geçer ve tarihi bir anekdot olarak temkinle ele alınmalıdır. Dünyanın en gergin müze ziyaretlerinden biri olabilir. Güvenlik görevlisi de imparator olunca tutanak tutmak zor. Sonraki imparatorlar İskender'e ait olduğu söylenen zırh ve eşyalarla ilgilendi. Caligula'nın göğüslüğü aldığına dair bir anlatı vardır. Bu tür hikayeler mezarın şöhretini gösterir fakat eşyaların gerçekten İskender'e ait olduğunu kanıtlamaz. Mezar yalnız bedenin değil, yüzyıllar boyunca büyüyen bir hatıra koleksiyonunun merkeziydi. İmparator Karakalla, milattan sonra 215 yılında İskenderiye'de İskender'in mezarına adaklar sundu. Bu, mezara ilişkin son açık ve ünlü imparatorluk ziyaretlerinden biridir. Sonraki yüzyıllarda izler seyrekleşir. Anıt bir anda değil, kayıtların içinden yavaşça kaybolur. Geç Roma döneminde İskenderiye savaşlar, dini çatışmalar ve yönetim değişimleri yaşadı. Antik kült merkezlerinin anlamı değişirken Soma'nın bakımı, erişimi veya adı da değişmiş olabilir. Fakat mezarın tam olarak hangi yıl yıkıldığına ya da kapatıldığına dair kesin bir belge yoktur. İskenderiye Hristiyanlaştıkça eski hükümdar kültleri önemini kaybetti. Tapınaklar ve kutsal alanlar yeni işlevler kazandı veya terk edildi. Bu dönüşüm mezarın unutulmasına katkıda bulunmuş olabilir. Yine de Hristiyanlar mezarı kesin yok etti demek, kanıtların izin verdiğinden daha ileri gider. İskenderiye kıyısı depremler, milattan sonra 365 yılındaki büyük tsunami, deniz seviyesindeki değişim ve zemin çökmesi yaşadı. Antik Kraliyet Mahallesi'nin bazı bölümleri bugün su altında veya modern şehrin derin katmanlarındadır. Doğa güçlü bir şüpheli. Fakat mezarı tek başına onun yok ettiğini bilmiyoruz. İskenderiye binlerce yıl boyunca aynı yerde yaşamaya devam etti. Yeni sokaklar, evler, camiler ve altyapı antik katmanların üzerine kuruldu. Mezar sağlam kalsa bile bugün yoğun bir mahallenin, yolun ya da yapının altında olabilir. Arkeolojinin zor seviyesi. Kazmak istediğiniz yerin üzerinde yaşayan bir milyonlar şehri varsa bir kürek bakalım diyemiyorsunuz. Araştırmacılar ve maceracılar mezarı bulmak için 140'tan fazla resmi arama ve kazı girişiminde bulundu. Her büyük lahit, tünel ya da anıtsal duvar kısa süreliğine İskender bulundu heyecanı yarattı. Şimdiye kadar hiçbir aday, yazıt, beden ve kesintisiz arkeolojik bağlamla doğrulanmadı. Eski şehir planlarını kullanan bazı araştırmacılar, mezarı Nebi Danyal Camii çevresine yerleştirir. Bölge antik merkeze yakındır ve yerel gelenekler dikkat çekicidir. Ancak erişim sınırlıdır ve mezarı doğrulayan arkeolojik kanıt bulunmamıştır. Haritada mantıklı görünmek, kazıda kanıtlanmış olmak değildir. Şalalat bahçelerinde yürütülen kazılar, Antik Kraliyet Mahallesi'ne ait yolları, anıtsal bir yapının kalıntılarını, büyük bir tüneli ve İskender'le ilişkilendirilen Helenistik bir heykeli ortaya çıkardı. Milattan sonra 2026 yılında bu çalışmaların 20 yıllık bulguları İskenderiye Kütüphanesi'nde sergilendi. Bunlar mezarın bulunduğu anlamına gelmiyor, doğru mahalleyi daha iyi tanıdığımız anlamına geliyor. Peki İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki ünlü İskender Lahdi? Adına rağmen İskender'in tabutu değildir. Sayda'da bulundu ve büyük olasılıkla İskender'in tahta çıkardığı yerel kral Abdalonimos için yapıldı. Üzerinde İskender var, içinde İskender yok. Tarih bazen dosya adını biraz iddialı kaydediyor. Antik kaynakların ortak çizgisi,
Son büyük mezarın İskenderiye'de ve Ptolemaios Kraliyet Mahallesi'nde bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle Siva, Makedonya ya da Venedik gibi iddialar ilgi çekici olsa da daha zayıf veya spekülatif kalıyor. En güçlü ihtimal, mezarın modern İskenderiye'nin altında ya da antik kıyı bölgesinin kaybolmuş katmanlarında bulunmasıdır. Peki Büyük İskender'in cesedini kim çaldı? Ptolemaios cenazeyi kendi siyasi alanına çekti ve İskender'in bedenini Mısır'daki yeni hanedanının en güçlü simgesine dönüştürdü. Mezarı kimin yok ettiği ise bilinmiyor. Belki yıkıldı, belki yağmalandı, belki su altında kaldı, belki de bugün hala modern şehrin altında bekliyor. Sizce en güçlü aday neresi? Jebi Daniel çevresi mi? Şalalat'taki Kraliyet Mahallesi mi? Yoksa deniz altında kalan bölge mi? Yorumlara yazın. Yalnız İstanbul'daki İskender Lahti'ni anahtarı takıp açmaya çalışmayalım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve Geçmişin Cilvesi'ne abone olmayı unutmayın. Çünkü tarih bazen dünyanın en ünlü adamını buluyor, mezarının adresini bulamıyor.